Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Noe 360 Cam'i inceleyeceğim. İnternet bazlı güvenlik kameraları çıktıkça artık güvenlik sağlama konusunda gerçekten çok büyük avantajlarımız oldu. Ayrıca üzerine eklenen sensörleri sayesinde artık kameralar çok daha akıllı hale geldi. Ve artık siz hiçbir yerden uğraşmadan etmeden dünyanın herhangi bir yerinden telefonunuzdan rahatlıkla artık bu kameranın olduğu odada neler oluyor, neler bitiyor, hangi sesleri duyuyorsunuz her şeyi öğrenebiliyorsunuz. İşte bu videoda az önce anlattıklarımı bu kamera sayesinde rahatlıkla yapabileceksiniz. Noe 360 iken bu konuda gerçekten çok başarılı cihazlardan biri olacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu bir iç mekan kamerası arkadaşlar. Gelin öncelikle bir kutusundan çıkaralım, cihazı bir size detaylıca anlatayım. Ardından da cihazı kullandıktan sonraki yorumlarımdan bahsedeceğim. Kameranın kutusu gördüğünüz gibi bu şekilde. Yan tarafta kameranın belli başlı fonksiyonlarından bahsedilmiş. Öncelikle kameranın kendisi, bir tane USB güç adaptörü, duvar ya da herhangi bir sert zemine sabitlemek için aparatı, ayrıca bu aparata sabitleyeceğiniz vida ve dübeller, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir tane güç kablosu geliyor. Son olarak bir tane kullanım kitapçığı, ayrıca isterseniz kameranıza isterseniz de başka yere yapıştırabileceğiniz şöyle çok tatlı çıkartmalar geliyor. Kameraya yakından bakacak olursak zaten şurada gördüğünüz gibi bakın 1080p kayıt yapabilen şöyle bir tane kameramız var ve altında zaten bir tane bakın şöyle mikrofonu var. Ayrıca bakın şuradaki yan taraf hoparlörü sayesinde telefon başından sesinizi odadakilere duyurabileceksiniz. Aynı şekilde odadakilerin sesini de bu mikrofon sayesinde duyabileceksiniz. Ayrıca bu kameramız arkadaşlar gece modunda var. Yani geceleri de özel bir aydınlatması sayesinde rahatlıkla odanızı veyahut da herhangi bir ortamı kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca hareket sensörleri de bu kamerada mevcut. Birazdan çalıştırdığımda kamerayı yukarı aldırdığımda şöyle bir tane de bakın SD kart girişi de var. Onu da sizlere birazdan göstereceğim. Arka tarafta da bakın bir tane Type-C güç girişi var. Artık yeni nesil olması gerçekten çok başarılı. Genellikle hala micro USB girişler yapılıyor ve bence artık çok eskidi bu ve bu konuda Noe firması yenilikçi bir girişime girmişler arkadaşlar. Type-C girişinde bu cihaza entegre etmişler. Kameramızın hem nasıl çalıştığını hem de size kurulumunu da anlatayım. Şöyle bakın hemen Type-C kablosundan güç girişine bağlayalım. Gördüğünüz gibi zaten kamera güç geldiği anda hemen bir pan ve tilt yaptı. Burada bakın Noe uygulaması var arkadaşlar. Noe uygulamasını indirip bir kullanıcı hesabı açtıktan sonra burada bakın Add Device kısmı var. Yani yeni bir cihaz ekleyeceğiz. Ekledikten sonra burada kendi cihazımızı seçeceğiz arkadaşlar. Biz şu anda 360 Cam'i kullanacağız. Yani birinci ve ikinci modelinde aynı model olarak seçebiliyorsunuz. Şimdi bakın kırmızı ışık yanıp yanmadığını soruyor. Gördüğünüz gibi bakın şu anda kırmızı ışığımız yanıp sönüyor. Evet yandığını söylüyoruz. Şimdi bize Wi-Fi ayarlarını yapmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar Wi-Fi ayarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını bu cihaz destekleyebiliyor. Wi-Fi ayarlarına girdikten sonra Next diyoruz. Ve şimdi kameramız burada bir yani cihaz QR kod açacak. Bunu da kameranın gözünden okutturup artık eşleşmeyi tamamlayacağız. Şöyle belli bir mesafeye aldıktan sonra bunu okutturmamız gerekiyor. Sesi duydunuz, bip sesini duyacaksınız arkadaşlar. Sesi duyduğunuz zaman artık bağlantı tamamdır. Burada arkadaşlar kurulumun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Bağlantı tamamlandı. Gördüğünüz gibi bunu hangi odada konumlandıracağınızı da soruyor. Ben çalışma odama koydum. O yüzden şöyle ofis olarak seçeceğim. Gördüğünüz gibi bakın uygulamanın arayüzü de bu şekilde. Kamerayı isterseniz bakın burada kısa olacak şekilde hızlı bir şekilde uygulama üzerinden kapatıp da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle kameramızın içine girelim. Şimdi arkadaşlar bu kamerada 3 farklı kayıt sistemi var. Öncelikle hemen sizlere bunları hızlıca bahsedeyim. İsterseniz SD kart üzerinden kayıt yapabiliyorsunuz. 64 GB'a kadar SD kart destekleyebiliyor arkadaşlar. Okuma ve yazma hızı yüksek olursa videolarınız çok daha iyi bir şekilde işlenir. Yani ucuz SD kartlar bunu kullanmayın kesinlikle. Micro SD kartlar. İsterseniz Noe'nin bir bulut sistemi var arkadaşlar. Ayrıca bu Pro versiyonunda hem kameranın daha farklı özelliklerini kullanabiliyorsunuz hem de bulut sistemi üzerinden kayıtlarınızı 7 gün 24 saat dünyanın her yerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz de manuel bir şekilde telefonunuza anlık olarak kayıt yaptırabiliyorsunuz ama uygulamadan çıktığınız anda yapacağınız kayıtlar duracaktır arkadaşlar. O yüzden benim olan size tavsiyem ise Noe'nin bulut sistemini kullanmanız çok daha verimli. Hem kameranın tüm fonksiyonlarını kullanabileceksiniz hem de herhangi bir depolama aygıtı veyahut da depolama ihtiyacı olmadan bulut üzerinden yapacağınız kayıtlar sayesinde İstediğiniz zaman bu kayıtlara ulaşabileceksiniz. Şu anda bakın mesela kameramız pan ve tilt rahatlıkla gördüğünüz gibi yapabiliyor. Şu anda hem size bunun tepkime hızlarını da göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi bakın şu anda evet ben varım. Yukarı aşağı yapıyor gördüğünüz gibi bakın. Hemen şöyle yukarı yapmış iken size micro SD kart yuvasını da göstereyim. Burada bakın micro SD kart yuvamız var. SD kartımızı buraya takacaksınız. Hemen tekrardan şöyle düzeltelim. Şurada bakın bir manuel video kayıt modu var arkadaşlar. Uygulama üzerinden manuel bir şekilde buradan kaydınızı yapabilirsiniz. Buradan fotoğraflarınızı alabilirsiniz. Görüşme kısmında ise mikrofonunuzu açıp yani odada bulunan yani bu kameranın bulunduğu odadaki kişiye seslenebilirsiniz.
Sesi açtığımız zaman da arkadaşlar oradaki sesleri siz duyabiliyorsunuz. Ben şu anda kayıt yaptığım için bunu açarsam inanılmaz derecede bir ses yankısı yapacak. O yüzden kapattım şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi Noe'nin size Plus versiyonunu da göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar yıllık paket olarak seçtiğimiz zaman ise 29 euro ödediğiniz zaman artık yani bu cihazı sınırsız bir şekilde kullanacaksınız. Tüm fonksiyonları ve ses efektlerini rahatlıkla kullanabileceğinizi, istediğiniz zaman her yerden kayıt yapabileceğinizi söylüyor ve 14 günlükte bir deneme süresi sizlere verebiliyor ve video kayıt süresi de alabiliyor arkadaşlar. İsterseniz bunu standart pakete aldığınız zaman da bakın 30 günlük geçmişe dönelik kaydınızı alabiliyorsunuz. Aynı şekilde tüm fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Pro versiyonu, yani en çok kullanılan versiyonda ise arkadaşlar yüz takibi, insan takibi, nesne takibi gibi veyahut da hayvan dedektörü gibi, yani takibi gibi olsun vesaire, tüm özellikleri kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Pro versiyonda ve 30 günlükte video kaydını geçmişe yönelik bakabiliyorsunuz. Eğer ki 7/24 video kaydı yapsın diyorsanız da arkadaşlar, yani siz sürekli artık kayıt yaptım mı yapmadım diye takip etmeyeceksiniz. 7/24 kendisi aralıksız bulut sistemine aktaracağı kayıt isterseniz arkadaşlar, başlangıç paketi 59 euro, standart paketi 100 euro ve Pro versiyonda arkadaşlar 115 euro olduğunu sizlere belirteyim. Peki biz bunda ücretli versiyon olmadan kullanamıyor musunuz derseniz de yok, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar, herhangi bir problem yok. Bakın burada genel ayarlar kısmına girdiğiniz zaman cihazınıza bir isim verebilirsiniz. Aynı şekilde bakın ledleri açtığınız zaman da gece kayıtlarını rahatlıkla net bir şekilde yapabilirsiniz. Buradan video ve ses ayarlarını da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ses kayıt, yani sesi açıp kapatmayı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gece görüşünü ayarlayabiliyorsunuz. Burada da bakın arkadaşlar takip var. Yani hareketli algıladığı zaman direkt cihaz size bildirim verecek. Bakın motion tracking'i direkt zaten ücretsiz versiyonda kullanabiliyorsunuz. Mesela herhangi kasanın olduğu bir odaya koydunuz. Bu odaya biri girdiği zaman direkt otomatik olarak kamera hareketi algılayacak ve size uygulama üzerinden bildirimini verecek. Burada arkadaşlar işte maalesef ki diğer farklı özellikler, mesela işte insan takibini, yüz takibini vesaire, bunların size kayıt altına alınması, size bildirimi gönderilmesi, hayvan takibi vesaire, bunları sadece Plus versiyonda yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kayıtlarınız da arkadaşlar hangi gün ve hangi saatte olduğunu eksiksiz bir şekilde yapabiliyor sizlere. Ben şimdi birazdan sizlere de aldığım gece ve gündüz kayıtlarını paylaşmak istiyorum. Hem burada görüntü kalitesini hem de ses kalitesini görmüş olacaksınız. Şu anda bu video kaydını Noe 360 Cam'den alıyorum. Gördüğünüz gibi hem görüntü kalitesi hem de ses kalitesini bu videodan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şöyle bir kamerayı da elimize alalım. Sizlere kamerayla ilgili deneyimlerimi de aktarmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle tasarım ve ağırlık konusunda gerçekten bence çok şık bir kamera yapıldığını söyleyebilirim sizlere. 229 gramlık bir ağırlığı var. Rahatlıkla zaten herhangi bir yeriniz varsa direkt üstüne konumlandırabilirsiniz ve şık, sanki bir biblo gibi duruyor. Yani böyle evde çok sırıtacak, böyle insanları rahatsız edecek, böyle evde işte güvenlik kamerası varmış gibi irite edecek bir tasarım olmadığını söyleyebilirim. Duvara bağlama aparatı sayesinde isterseniz yani herhangi bir düz zemin üzerine tahta olsun, beton olsun fark etmez, rahatlıkla monte edebiliyorsunuz ve her farklı açıdan da bunu izleme fırsatı sunuyor sizlere. Hem pan, yani yukarı aşağı, hem de tilt sağa sola yapabilmesi çok büyük bir avantaj. Yani 360 derece yakın bir şekilde tüm odayı rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Özellikle bunu kullanmak isteyen kişiler, mesela çocuğuna baktıran, evde bakıcısı olan kişiler, çocuğum o saatte odasında neler yapıyor, bakıcısıyla nasıl bir iletişim halinde, bunu rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Çünkü mikrofon zaten, yani bunun üzerindeki mikrofon sayesinde direkt oradaki konuşulanları duyabiliyorsunuz. Ayrıca hoparlörü sayesinde direkt müdahalede bulunabiliyorsunuz. Bence bu çok önemli bir özellik ve hırsızlığı önleme konusunda gayet başarılı bir şekilde çalışıyor kamera. Bu kamerayı internetsiz kullanabilir miyiz derseniz arkadaşlar, şöyle, şimdi bu kamerayı internetsiz kullanmanız için bir SD kart takmanız gerekiyor. SD kart üzerinden sürekli zaten kayıt yapacak, okey, ama siz bu kayıtlara sürekli, yani bulunduğunuz ortama, kameranın bulunduğu ortama gitmeden ulaşamayacaksınız. Ve tabii ki de ne oluyor arkadaşlar? Belki bunu bilen bir kişi üzerinden SD kartı sökebilir, elinizden alabilir ve ayrıca zaten birçok farklı barındırdığı özelliği internetsiz hiçbir şekilde kullanamayacaksınız. Bu yüzden arkadaşlar evinizde bir 2.4 GHz'i destekleyen Wi-Fi'nizin olması çok önemli ve bu şekilde zaten dünyanın her yerinden bu kameraya ulaşabileceksiniz. Kameraların eksisinden bahsedecek olursak, zaten SD kart üzerinden kayıt yapıp ve geçmişteki kayıt üzerine silerek devam etmesi zaten herhangi bir problem yok, ama sadece bulut özelliğinin birazcık daha pahalı, yani bizim ülkemiz için biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü euro üzerinden satılıyor. Şu anda ben standart planını kullanıyorum. Yaklaşık olarak işte o da 30 euro 50 euro arasında değişiyor fiyatları. Ama full paket, yani pro versiyonunu kullanmak istediğiniz zaman 79 euro. TL'ye çevirdiğiniz zaman evet biraz ücret olarak yüksek.
Bu arada benim bu bahsettiğim 79 euro. Yıllık ücreti. Aylık olarak da tabii ki de isterseniz bunu ödersiniz ama biraz için içine kur girdiği zaman, yani dolar ya da euro girdiği zaman biraz açıkçası bulut sistemi bizim ülkemize göre pahalıya kaçabiliyor. Ama onun yerine 64 GB'lık, belki desteklerse 128 GB'lık ve Class 10 yani yüksek okuma yazma hızı destekleyen bir SD kart takarsanız her zaman zaten üzerine kayıtları bulunduracak. Ayrıca direkt telefon üzerinden manuel bir şekilde de kayıt yapması da çok başarılı. Yani depolama konusunda pahalı olsa da sizlere farklı seçenekler sunabiliyor firma. Yani herkesi illa böyle kamerayı satın aldığınız zaman zorla böyle ücretli üyelikler, abonelikler içinde zorlamıyor yani. Bu konuda içiniz rahat olsun. Sadece ufak tefek dediğim gibi az önce bahsettiğim eksiklikler var. Mesela işte yüz takibi, hayvan hareketleri vesaire, bunları Pro versiyonda kullanabiliyorsunuz. Yani ücretli versiyonda kullanıyorsunuz. Ücretsiz versiyonda sadece hareket takibi yapabiliyor. Bulunduğu odaya herhangi bir kişi girdiği zaman uygulamadan size direkt hemen hızlı bir şekilde bildirim gönderiyor. Hemen size zaten bildirimi görür görmez bunu kontrol edebiliyorsunuz. Herhangi bir problemi yok. Ses iletmesi konusunda internet hızınıza bağlı olduğunu söyleyeyim. Aynı şekilde kayıttaki kayıt hızı da, yani hareketleri mesela size ne kadar geri dönüşü, gecikmeler vesaire tamamıyla internet hızınıza bağlı. Stabil 16 megabitin üzerinde bir internetiniz varsa genellikle zaten 1-2 saniyelik gecikmelerle hem görüntü hem de ses iletip alabiliyorsunuz. 1080p 13 fps kayıt yapan kamerası hem gündüz hem de gece bence gayet başarılı. Zaten kızılötesi gece görüşü sayesinde rahatlıkla geceleri de görüntüleme yapabiliyorsunuz ve kesinlikle de herhangi bir böyle seçilemeyecek nesnenin olmadığını söyleyebilirim. Zaten sizin için hem gündüz hem de gece kaydı yapmıştım. Muhakkak ki bunu videonun arasına yerleştirmişimdir. Şu anda izlemişsinizdir. Bu yüzden ben bu kameranın video ve ses performansını beğendim. Genel olarak değerlendirecek olursak da bence fiyatını hak eden bir ürün olduğunu söylüyorum ve Amazon sayesinde, yani Amazon üzerinden güvenli bir şekilde bu cihazı da satın alabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten Amazon'la satılması çok büyük bir avantaj. Yenilikçi bir Type-C desteklemesi, ayrıca akıllı birçok farklı özelliği de barındırması bu kamerayı bize günlük hayatta her farklı işlediğimiz işlevde kullanmamızı sağlayacak. O yüzden ben de bu kamerayı evimde artık gönül rahatlığıyla kullanacağım. Evet arkadaşlar, Noye 360 Cam incelemesinin de sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.